Kış soğukluklarının iyice bastırdığı, grip ve nezle gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının sıkça yaşandığı bu günlerde pek çok kişi burun tıkanıklığından şikayet ediyor. Zira üst solunum yolu enfeksiyonları burun içi dokuda şişmeye yol açıp burnu tıkıyor. Ancak bir de yapısal burun tıkanıklığı sorunu var ki vücudun sağlıklı işleyişinin önünde en önemli engellerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizde yaygın olarak görülen burun tıkanıklığına her 3 kişiden birinde rastlanıyor. Tedavi edilmeyen burun tıkanıklıkları bağışıklığın azalmasından anksiyetenin artmasına, uykusuzluktan ağız kokusuna dek birçok soruna yol açabiliyor. Doktor Şinasi Can Hastanesi kulak, burun ve boğaz hastalıkları uzmanı Doktor Ecem Sevim Akı, sağlıklı nefesin 7 püf noktasını anlattı ve şu önemli uyarılarda bulundu. Sağlıklı nefes bağışıklığın güçlenmesine katkı sağlıyor, uyku kalitesini artırıyor, kan basıncını düzenliyor. Yaşamın sürdürülebilmesi için olmazsa olmazların başında gelen nefes, vücudumuzda birçok sistemin düzgün ve sağlıklı çalışmasında da önemli bir rol oynuyor. Yapılan çalışmalar sağlıklı nefes alıp vermenin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koyarken yaşam kalitesini de artırdığına işaret ediyor. Grip ve nezle gibi üst solunum yolu hastalıklarından alerjiye, burunda kemik ya da kıkırdak eğriliğinden tümörlere dek birçok nedenle burun tıkanıklığı sorunu yaşanabiliyor. Solunumda görevli yapıların herhangi birinde olan problem, sağlıklı ve doğru nefes almayı engellemektedir. Burun tıkanıklıkları burunun en sık karşımıza çıkan örneğidir. Burun tıkanıklığı ülkemizde yaygın bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde her 3 kişiden biri burun tıkanıklığı nedeniyle sağlıklı nefes alamıyor. Geçici burun tıkanıklıklarının en önemli nedeni ise üst solunum yolu enfeksiyonları oluyor. Özellikle kış mevsiminde bu tür sorunlara sık rastlanıyor. Bu etkenler burun tıkanıklığına yol açıyor. Kulak, burun, boğaz uzmanı Doktor Ecem Sevim Akı, yapısal etkenlerle de gerek çocuklarda gerekse yetişkinlerde burun tıkanıklıkları sorunu yaşandığını söyleyerek şunları kaydetti. Anatomik darlıklar yani kıkırdak kemik eğrilikleri, burun eti büyümeleri ve burun içi kitleler hava pasajını daraltmakta ve tedavi gerektirmektedir. Burundan gelen hava yutak ve soluk borusunu geçtikten sonra akciğerlere ulaşmaktadır. Burada yer alan ve pasajı daraltan patolojilerde havanın akciğere ulaşması engellenmekte ve solunum problemlerine neden olmaktadır. Ayrıca bazı sinir sistemi hastalıkları ya da kas hastalıkları da dolaylı şekilde nefes almayı zorlaştırmaktadır. Akciğer kapasitesini azaltan hastalıklarsa yeteri kadar havanın akciğere dolmasını engellemektedir. Çevresel faktörlerden de obezite, sigara kullanımı ve ortamın nem oranının az olmasının nefes alma üzerine olumsuz etkileri olabileceği unutulmamalıdır. Sağlıklı nefes kritik önem taşıyor. Sağlıklı nefes alıp vermenin hem fizyolojik hem de ruhsal sağlığımız açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Doktor Ecem Sevim Akı şöyle devam etti. Burun koku almanın yanında havayı ısıtma, nemlendirme ve zararlı partiküllerin süzülmesinde de aktif rol almaktadır. Ayrıca havanın burun içinde türbülans yapmasıyla akciğerlere daha yüksek havanın ulaşmasını sağlamaktadır. Sağlıklı bir nefes kalp hızını düşürür ve kan basıncını düzenler. Toksinlerin atılımına yardımcı olur, sinir sistemi ve hormonların düzgün çalışmasını sağlar. Mide ve bağırsak aktivitelerini artırarak sindirimi kolaylaştırır. Uyku kalitesini artırır, hücre yenilenmesini ve verimliliğini artırarak bağışıklığa yardımcı olur. Stresle baş edebilmeyi kolaylaştırır. Ağızdan nefes alanlarda bu hastalıklar görülür. Doktor Ecem Sevim Akı nefesi burundan değil de ağızdan almanın ciddi sorunlara yol açabileceğine dikkat çekerek şöyle devam etti. Ağız solunumu yapan kişilerde solunum hızlanmakta ve dakikadaki soluk sayısı artmaktadır. Hızlı ve yetersiz nefes almalar kandaki oksijenizasyonu düşürmekte, kalp ve akciğerin iş yükünü artırmaktadır. Bu da baş ağrısı, kalp ritminde ve kan basıncında değişmelere neden olmakta, anksiyete düzeyini de artırmaktadır.
Öte yandan ağız solunumu yapan kişilerde sık solunum yolu enfeksiyonları izlenmekte, ağız kuruluğu ve ağız kokusuna rastlanmaktadır. Ayrıca diş eti hastalıklarının da anlamlı ölçüde arttığı görülmektedir. Ülkemizde pek çok kişinin fizyolojik bir problemi olmamasına rağmen doğru nefes almadığını belirten Doktor Ecem Sevim Akı, doğru ve sağlıklı nefesin 7 püf noktasını şöyle sıraladı. Sağlıklı ve doğru bir nefes için diyafram kullanılmalıdır. Burundan nefes alınmalı ve bu esnada ağzın kapalı olmasına dikkat edilmelidir. Nefes alırken omuzlar yükseltilmemeli ve düşük tutulmaya özen gösterilmelidir. İhtiyaç kadar nefes alınmalı, daha kesik ve normalden daha derin bir nefes alınmamalıdır. Nefes alındıktan sonra bir elinizi göğsünüze, bir elinizi karın bölgenize yerleştirmeniz, nasıl bir solunum yaptığınızı anlamanıza yardımcı olacaktır. Diyafram nefesinde göğüs kafesinin değil, karın bölgesinin dışa doğru genişlediği fark edilmeli ve nefesi verirkense içe doğru çekildiğine dikkat edilmelidir. Burunun arka bölgesinde de yeterli oksijenlenmeyi sağlamak için nefes yine burundan verilmelidir.